Giriş kapısındaki paslı asma kilit çoktan kırılmıştı. Ağır tahta kapıyı itip içeri adım attığımız anda karanlık koridor bizi yuttu. Paslanmış menteşeler gıcırdadı. Uzun zamandır açılmamış bu kapı sessizliği bıçak gibi kesti. İçeriden yükselen keskin bir koku ilk anda nefesimizi tıkadı. İs, küf ve yanmış ahşabın buruk karışımı. El fenerlerimizin titrek ışığıyla toz bulutları havada dans ediyor, duvarlardaki is lekeleri ve çatlak sıvalar gölgeler arasında şekilden şekle giriyordu. Kalbimin atışlarını kulaklarımda hissediyordum. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Burası 1982'deki o korkunç yangının sahnesiydi. 30'dan fazla çocuğun can verdiği, duvarların hala fısıltılarla bu acıyı anlattığı yatılı okul. Resmi raporlarda yangının nedeni elektrik kontağı olarak geçmişti. Ancak içimde tarifsiz bir his vardı. Sanki duvarların ardına gömülü daha karanlık bir sır nefes alıyordu. Kulaktan kulağa yangın sırasında alınmayan önlemler ve kilitli bırakılan kapılar yüzünden facianın büyüdüğü anlatılıyordu. Biz 4 arkadaş yıllardır anlatılan bu efsanenin peşine düşmüştük. Köydeki insanlar her yıl dönümünde gece yarısı bu harabe binadan o zil sesinin yükseldiğini fısıldıyorlardı. Gece yarısı çaldığı söylenen paslı zili duymak, kimsenin cesaret edemediği gerçeği kendi gözlerimizde görmek istiyorduk. Yanımdaki Hakan karanlıkta fısıldadı. Gerçekten de buradayız. Sesi hem heyecan hem de tedirginlikle titriyordu. Korkuyor muydum? Evet. Ama merak ve meydan okuma duygusu korkuyu bastırarak beni adım adım ileri itiyordu. Karanlık koridorda ilerlerken kimse konuşmuyordu. Zemindeki kırık döşeme taşları, duvarlarda yıllar önce yapılmış soluk boya izleri ve sınıf numaralarını gösteren paslanmış tabelalar seçiliyordu. Bir A sınıfı, laboratuvar, yatakhane. Her adımda içimi garip bir tedirginlik kemiriyordu. Sanki görünmeyen gözler bizi izliyordu. Parmaklarımı defterimin kenarında gezdirdim. İhtiyacım olursa diye hazır tutarak. Kafamı dağıtmak istercesine Ali hafif bir ıslık çalmaya kalktı ama hemen sustu. Kendi sesimiz bile bu ıssızlıkta fazlaydı. Koridorun sonundaki açık sınıf kapısına geldiğimizde durakladık. Hakan elindeki feneri içeri tuttu. Sıralar ve sandalyeler devrilmiş, tahtada yarım silinmiş bir ders konusu yazılıydı. Tam içeri adım atacakken tavandan bir hışırtı geldi. Zeynep Hakan'ın koluna yapıştı. Bir anda karanlıktan üstümüzden siyah bir gölge süzüldü. Kanat çırpan bir yarasa. Hepimiz refleksle eğildik. Küçük yaratık tiz bir ciyaklamayla koridorda kaybolurken derin bir nefes aldık. Ali gülmeye çalıştı. "Hey, sanırım bize hoş geldiniz diyen biri çıktı," dedi. Kimse gülmedi ama gerginlik bir anlığına olsun dağıldı. Hafifçe ilerleyip karşıdaki müdür odasının kapısını yokladım. Kapı şaşırtıcı bir şekilde gıcırdayarak aralandı. İçerisi soğuk ve toz içindeydi. Masanın üzerinde kalın, deri ciltli bir yoklama defteri açıktı. El fenerimin ışığını sayfalara tuttum. Tozlu yapraklarda yıllar önceden kalma isim listeleri ve tarihlerin satırları görüldü. 1981-1982 eğitim yılına ait bu defterin son sayfasında yangından bir gün öncesinin tarihi atılmıştı. İsimlerin yanında yok ya da var işaretleri vardı. O anda içimi tarifi zor bir hüzün kapladı. Sanki defter son yoklamada ismi işaretlenen o çocukların hatırasını burada sonsuza dek mühürlemişti. Defteri yerine bırakıp ürpererek geri çekildim. Artık alt katta göreceğimizi görmüştük.
Hakan, el fenerini merdivenlere doğru tutarak, "Üst kata, yatakhaneye çıkalım," dedi kararlı bir sesle. Bir an duraksama oldu. Zeynep kısık bir sesle, "Belki de bu kadarı yeter," diye mırıldansa da kimse ona kulak vermedi. Merakımız ağır basıyordu. Ağır adımlarla ahşap merdivenlere yöneldik. Merdivenler, korkuluklar tozla kaplıydı. Elimi sürmemeye çalışarak dengemi buldum. Yukarı çıktıkça hava daha da soğudu. Sanki gecenin karanlığı merdivenlerde yoğunlaşıyordu. Yarım kalmış bir nefes gibi soğuk bir cereyan yüzümüze çarptı. En önde Hakan, ardından ben, arkamızda Ali ve Zeynep ikinci kat koridoruna adım attık. Birkaç adım attıktan sonra karşılaştığımız manzara içimizi ürpertti. Yatakhane katındaki odalardan birinin kapısı yarı aralıktı. Çekingenlikle içeri baktım. Ay ışığının zayıf aydınlığında kararmış ranza demirleri seçiliyordu. Yanmış yatak örtüleri ve kömürleşmiş tahtalar vardı. Yerde çocuklara ait olduğu belli birkaç eşya dikkatimi çekti. Eriyip şekilsiz bir hale gelmiş plastik bir oyuncak araba, yarısı yanmış bir kitap ve paslanmış tokası kalmış bir saç bandı. Boğazım düğümlendi. Yıllar önce burada uykularında yakalanan çocuklar aklıma geldi. Sanki duvarlar o dehşet anının izlerini halen burada taşıyordu. Hayalet bir çığlık, her an kulaklarımıza ulaşacakmış gibi bir hisle odadan geri çekildim. Kimse tek kelime etmiyordu. Hepimizin yüzü bembeyaz kesilmişti. Zifiri karanlık koridorda yalnızca kalp atışlarımız ve hızlanmış nefeslerimiz duyuluyordu. İkinci katın tozlu karanlığında ilerlerken bir tedirginlik dalgası üzerimize çöktü. Saatlerimize baktık. Gece yarısı olmak üzereydi. Nefeslerimizi tutmuş etrafı dinliyorduk. Tam 000'ı gösterdiğinde aniden o oldu. Binayı inleten tiz ve metalik bir ses, paslı zilin çan sesi kulaklarımızda patladı. Sesi öylesine aniydi ki irkilip olduğumuz yerde sıçradık. Bu imkansızdı. Çürüyen o eski zil kendi kendine çalıyordu. Zilin uğursuz narası koridorlarda yankılanırken aşağı katlardan ağır bir kapı gürültüsü duyuldu. Ardından yakınlarımızdaki birkaç kapı da sarsılarak kapandı. Hepimiz dona kalmıştık. Zeynep çığlığa benzer bir ses çıkardı. Ali korkuyla küfretti. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Bir an hepimiz birbirimize baktık. Hiçbiri bunun basit bir rastlantı olabileceğine inanmıyordu. "Çıkmalıyız, hemen!" diye haykırdım sesimde panik. Hakan tereddütle yutkundu ve başını salladı. Ne olduğunu anlamasak da burada kalmanın çılgınlık olduğuna karar vermiştik. Adımlarımızı geri çevirdik, geldiğimiz merdivenlere doğru koşmaya başladık. Merdivenlerden koşturarak indiğimizde ana girişe yöneldik. Hakan büyük ahşap kapıyı tüm gücüyle çekiştirdi. Ben de omuzladım. Ama kımıldamadı. Sanki görünmez bir el kapıyı içeriden kilitlemişti. Panik içinde Ali pencerelere doğru koştu. Parmaklıkları ve kilitleri sarsıyor, çılgınca çıkış arıyordu. Tam o sırada arkamızdaki karanlık koridordan yükselen bir fısıltı duyuldu. Durduk. Nefes nefese kulak kabarttık. Fısıltı kalabalık bir öğrenci grubunun mırıltısını andırıyordu. Sonra daha net seçildi. Tek tek isimler sıralanıyordu. Ayşe Demir, burada. Mustafa Karaca, burada. Hiç görmediğimiz çocuk sesleri tek tek yoklamaya cevap veriyordu. Zeynep ağlamaklı bir sesle "Yeter, bırakın!" diye haykırdı. Fısıltılar duraksadı. Birkaç kalp atışı süresince mutlak bir sessizlik oldu. Sonra o uğursuz ses tekrar duyuldu. Bu defa bizim isimlerimizi söylüyordu. Hakan, Ali, Zeynep ve... Koridorun yanındaki sınıfın kapısı ardına kadar açıldı birden. İçerideki karanlık sınıfta tebeşir kendi kendine havaya kalktı. Gözlerimizin önünde tahtaya bir şeyler yazmaya başladı. Harfler acımasız bir ilahi gibi sıralandı. Tek tek hepimizin ismi beyaz toz zerreleri saçarak kara tahtanın yüzeyine kazındı. Son ismimiz yazılır yazılmaz tebeşir havada duraksadı. Sonra yere düşüp ikiye bölündü.
Bu ürkütücü davete daha fazla dayanamayan Zeynep çılgınca korkuyla geriye, karanlığa doğru koşmaya başladı. "Zeynep dur!" diye haykırdı Hakan ve peşinden fırladı. Onları gözden kaybettik. Ali ile ben şaşkınlık içinde sınıfın eşiğinde kala kalmıştık. Zeynep'in ayak sesleri koridorun uzaklarında yankılanıp kesilmiş, ortalığı yeniden ölüm sessizliği kaplamıştı. Ellerim buz kesmişti. Dizlerimin bağı çözülüyordu. Tahtada kendi adımı görmenin dehşeti tarif edilemezdi. Bir anda koridorun uzak ucunda gri dumanlar belirmeye başladı. Önce ince bir tül gibi süzülüyor, sonra yoğunlaşıp şekiller oluşturuyordu. Ne olduğunu anlamak için baka kalan Ali'nin kolunu tuttum. Duman insan silüetlerine dönüşüyordu. Küçük çocuk bedenleri, ellerini uzatmış, yüzleri seçilemeyen gölgeler halinde. Aralarından birinin elinde okul zilinin ipi vardı, bir başkası yoklama defteri tuttuğunu sandığım bir karaltı yandırıyordu. İç içe geçmiş fısıltılar ağlayan ve öksüren çocuk seslerine karıştı. Gözlerim büyümüştü. Gördüklerime inanamıyordum. Dumanın içinde bir yetişkin silüeti belirdi sonra. Yere çökmüş, başını ellerinin arasına almış bir öğretmen gibiydi. Onun ağzından dökülen kelimeleri net duydum. "Özür dilerim. Çocuklar. Affedin." Bu sözler bir bıçak gibi ruhumu kesti. Ali birden kulak yırtıcı bir çığlık attı ve kolumu sertçe çekip bıraktı. Gözlerimi duman silüetlerinden ayırıp Ali'ye döndüğümde onun karanlığa doğru sendeleyerek geri çekildiğini gördüm. "Hayır, yeter!" diye bağırdı ve ardından bir öksürükte soluğu kesildi. Yoğun duman perdesi Ali'yi yuttu ve gözden kayboldu. "Ali!" diye haykırdım ama cevabı sadece yankılar verdi. Buraya kadar yazabiliyorum. Ellerim titriyor, satırları zor görüyorum. Müdür odasındayım. Kapıyı içeriden kilitledim. Az önce olanları hala aklıma almıyor. Hakan, Zeynep, Ali, hepsi kayıp. Koridorun ötesinde belirsiz gölgeler dolaşıyor. Fısıltılar yeniden başladı. Saatime baktım, ibreler 0:00'da takılı kalmış gibi. Zaman adeta dondu. Bu kabus bitmek bilmiyor. Defterime yazmaya çalışarak sakin kalmaya uğraşıyorum. Eğer bunu okuyan biri olursa, lütfen ne oldu bize anlasın. Biz sadece merak etmiştik. Sadece bir efsaneyi görmek istemiştik. Şimdi bu duvarların intikamına hedef olduk sanki. Anneme babamı düşünüyorum. Belki de bir daha gün ışığını göremeyeceğim. Beni affedin. Dışarıda ayak sesleri duyuyorum. Yaklaşıyorlar. Yanık ten ve iz kokusu odayı doldurdu. Soğuk bir metalik tıkırtı kapı kolunda geziniyor. Biri, hayır, bir şey kapının ardında. Kapı kolu yavaşça dönüyor, açılıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte polis ekipleri okulun harabe halindeki binasına girdiklerinde tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaştı. Gece okula girdiği bilinen gençlerden hiçbir iz yoktu. Koridorlarda sadece yere dağılmış birkaç eşya, bir sırt çantası, devrilmiş bir el feneri, cep telefonları ve tozlu zemine düşmüş bir not defteri duruyordu. Not defterinin sayfaları alelacele yazılmış satırlarla doluydu. Son sayfası yarım kalan bir cümleyle bitiyordu. Ayrıca müdür odasında 1982'den kalma tozlu yoklama defterinin açık durduğu görüldü. Son sayfasında eski öğrencilerin isimlerinin altına kayıp gençlerin adları ve doğum tarihleri titrek bir yazı ile eklenmişti. Görevliler ne olduğunu anlamaya çalışırken duvardaki is lekelerinin arasında belirginleşen yazıyı fark ettiler. Kurumuş bir karaltıyla çizilmiş tek bir cümle vardı. Hocalar derse girdi, sıra sizde. Sabahın soğuk ışığı altında bile duvardaki bu söz karanlık bir tehdit gibi asılı duruyordu.